Herkese merhaba, Mehmet Arın ismim. Bu hafta sizlerle beraber kısaca piyasayı yorumlayalım. Bu hafta yurt içi piyasalara baktığımızda TÜFE verisiyle başladık. TÜFE nasıl geldi? Ocak ayına ait %1.06, yıllık enflasyona baktığımızda da %20.35 olarak gerçekleştiğini gördük. Burada da özellikle gıda fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin, yani gıda fiyatlarındaki artışın enflasyonu etkileyen en önemli unsur olduğunu görmüş olduk. Bu yüzden de hafta içerisinde gıda fiyatlarının daha da fazla yukarıya gitmemesi için ya da dengelenmesi için bir takım açıklamalar yapıldı. Önümüzdeki haftada yine bu açıklamaların devam etmesini bekliyoruz ama Borsa İstanbul'u çok da fazla etkilemedi diyebiliriz. Çünkü Çin piyasaları kapalıydı ve gelişmekte olan ülke para birimleri ve piyasalarındaki yatay seyrin devam ettiğini görüyoruz. Borsa İstanbul 102.300 seviyesinde hareket ediyor. Bu hafta bu noktalarda daha çok işlem gördüğünü gördük. 101.500'leri bir test etti ancak satışların yoğun olmaması sebebiyle de bu noktadan döndüğünü hep beraber görmüş olduk. Yukarı yönlü hareketlerde bankacılık sektörünün etkisiyle beraber zaten gelmişti. Ardından sanayi sektörü eklendi. Bu hafta hem bilançoların artık gelmiş olması hem de İş Bankası ile ilgili yapılan açıklamalar bankacılık sektöründe biraz daha kar realizasyonlarının artmasına sebep oldu. Haftanın son işlem günü Cuma gününe baktığımızda da satışların sanayi sektörü ağırlıklı olarak devam ettiğini görüyoruz. Borsa İstanbul'da olumlu hava devam ediyor ama yukarı yönlü hareket için yeni bir hikayeye ihtiyaç duyuluyor. Önümüzdeki hafta Türkiye verilerinde biraz daha dikkat edeceğiz ama Perşembe ve Cuma gelecek olması da haftanın ilk 3 işlem gününde çok da fazla bir etkisi olmayacaktır. Ama açıklamaların etkisinin daha yüksek olmasını bekleyebiliriz. Diğer taraftan dolar TL bu haftayı oldukça yatay kapattı. Ancak dünden itibaren özellikle Borsa İstanbul'dan çıkan paranın dolara yöneldiğini, yine dolar endeksinin 96'lara kadar yükselmesi sebebiyle de doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına sebep oldu. Ve 5.22 direncini aşarak 5.27'lere kadar yükseldiğini gördük. Bu noktada daha önceki videoları da eğer izlediyseniz 5.27 noktası bir direnç olarak çalışıyordu. Noktanın aşılmasıyla beraber de 5.31'leri takip edeceğiz. Diğer taraftan bu hafta Trump'ın konuşmaları vardı ama dün Çin'le ilgili yapmış olduğu açıklamada Çin Başkanı ile görüşmeden ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarının anlaşmasının onaylamayacağını ve imzalamayacağından bahsetti. Bu piyasalardaki risk iştahını azalttı diyebiliriz. Dolar TL'de pozitif hava, TL tarafından değil ama dolar negatif olarak gelirse aşağıda 5.19.50 var yakından takip edeceğimiz nokta ve 5.15 noktalarını takip edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde 5.27'nin alımlarla beraber kırılmasıyla birlikte 5.31 ve 5.37 noktalarını takip ediyor olacağız. Kısaca Avrupa'ya da bakalım. Bu hafta yine Avrupa Birliği açısından gelen veriler açısından çok da iyi geçmedi diyebiliriz. Hem Almanya'dan gelen fabrika siparişleri verisinin kötü olması hem de yine dün gelen verinin beklentilerden kötü olması sebebiyle de Avrupa Birliği biraz daha güç kaybediyor. Diğer taraftan Fransa ve İtalya arasında İtalya Başbakanı'nın Fransa'daki göstericilere telefon etmesi sebebiyle bir gerginlik var. Bu da yine Euro negatif olarak algılanıyor. Ve tabii önümüzde olan Brexit süreci var. Bu da Euro'nun diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine sebep oluyor. Önümüzdeki hafta İngiltere'den açıklanacak olan TÜFE verisi, büyüme verisi ve Avrupa Birliği'nden açıklanacak olan veriler var. Son dönemde Avrupa Birliği'ndeki ülkeler büyüme beklentilerini aşağıya çekmişti. Bu yüzden önümüzdeki hafta Euro bölgesi açısından önemli olacak. Euro her zaman belirttiğim gibi 1.13.80 pivot noktası etrafında hareket ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1.14.60 ve 1.15'i bir satış fırsatı olarak değerlendirecek olursak aşağıda da bizi bekleyen 1.13 ve 1.12.60 noktasına destek olarak belirleyebiliriz. Hepinize hafta sonları önümüzdeki hafta için de bol kazançlar dilerim.